Genellikle futbolcuların sıklıkla karşılaştığı ve spor yaşamlarında onları büyük bir sekteye uğratan menisküs ve ön çapraz bağ sakatlıklarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle menisküsün ne olduğuna ve görevine bakalım. Menisküsler diz ekleminde yer alan C şeklindeki yapılardır, diz eklemini oluşturan bacak ve uyluk kemikleri arasında yer alan kıkırdak dokusudur. Menisküsün görevi, dizin stabilitesini sağlayan ve süspansiyon yaparak kıkırdak yaralanmasını engelleyen dizin önemli yapısıdır. Uyluk ve bacak kemiklerinin birbirlerine sürtünmeden birbirleri üzerinde kolayca kaymalarını sağlar. Menisküs yokluğunda, bacak ve uyluk kemiklerinin birbirlerine yaptığı basınç sonucu, kemiklerde erken aşınma ve kireçlenme problemleri ile karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Menisküsün ne olduğu ve görevinin neler olduğunu öğrendikten sonra şimdi de menisküsün yırtılma nedenlerine bakalım. Menisküsler genellikle genç sporcularda çarpma veya düşme sonucu yaralanmalar ile meydana gelir. Yaşı ilerlemiş kişilerde kireçlenmeye bağlı menisküs yırtılmaları da görülebilir. Menisküs yırtılma mekanizması genellikle ayaklar yerde sabitken, vücudun diz üzerinde dönmesi şeklindedir. Arabaya iniş ve binişler sırasında yere basan ayak tarafında görülebilir. Menisküs yırtıkları ön çapraz bağ yaralanmaları ve iç yan bağ yaralanmaları da birlikte olabilir ve tedavisi açısından birlikte değerlendirilmelidir. Menisküs yırtılmasının belirtilerine bakacak olursak, genellikle ilk bulgu ağrı ile kendini gösterir. Bu ağrı genellikle diz kırma hareketlerinde kendini belli ederken düz yolda yürümede bulgu vermeyebilir. Merdiven inip çıkma sırasında kendini belli eder. Tuvalet kullanımı sırasında çömelip kalkarken kendini gösterir. Namaz kılma esnasında ağrılar oluşabilir. Menisküs yırtığının derecesine göre dizlerde kilitlenme, takılma, ses gelmesi şikayetlerinin yanında şişlik de eşlik edebilir. Menisküs yaralanması olan hastalar genellikle diz ekleminde ağrı, şişlik ve kilitlenme şikayetiyle hastaneye başvuruyorlar. Muayenesi yapılan hastalarda menisküs ve beraberinde ek yaralanma şüphesi varsa bunu tespit etmek amacıyla MR tetkiki isteniyor. Menisküs yırtılmalarının nedenleri ve belirtilerinden bahsettikten sonra şimdi de tedavi sürecinin nasıl olduğuna bakalım. Diz yaralanmalarının erken dönemlerinde soğuk tatbiki, istirahat ve hareketsiz bırakma gibi uygulamalar ilk başta yapılmalıdır. Doktor tarafından yazılacak olan ağrı kesici ilaçlar hastayı rahatlatmak ve ödemi azaltmak için kullanılır. Yapılan bu uygulamalar ile hasta iyileşmiyor ise ikinci basamak olan ameliyat gerektirip gerektirmediğine bakılır. Eğer menisküs yırtığında ağrı ciddi şekilde artmış ise ve hastanın günlük yaşamını etkiliyorsa cerrahi müdahale düşünülmelidir. Menisküs yırtıklarında sıklıkla kullanılan iki yöntem bulunmaktadır: artroskopik olan kapalı ameliyat yöntemi ve açık ameliyat yöntemi. Minesektomi denilen yöntem ile iyileşmesi mümkün olmayan parçalanmış menisküs hasarında, sağlam kısmının korunarak parçalı kısmının dışarı alınıp yeni bir C şeklinin verildiği yöntemdir. Artroskopik adı verilen kapalı yöntem ile minesektomi yapıldığında, çok hızlı bir iyileşme süreci olur ve hasta aynı gün taburcu edilir. Diğer bir yöntem olan açık ameliyat ile diz bölümünün açılıp, tamiri mümkün olan menisküs yırtığının dikilip, diz bölgesinin geri kapatılması işlemidir. Bu işlem anestezi altında yapılmakta olup 15 ila 30 dakika arasında sürmektedir. Hasta aynı gün içerisinde taburcu olur ve işine dönme süresi 10 ila 20 gün arasındadır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız.